Evet, selamlar. Daha önce basit anlamda bir SALV raporu ve reuse ALV raporları nasıl oluşturulur? Bunlarla ilgili videolar çekmiştik. Bugün ise Object Oriented ALV raporu nasıl oluşturulur? Buna bakacağız. Eee, Aslında yaptığımız işte çoğunlukla karşılaştığımız bir raporlama şekliydi. Eee, dinamik dinamik ekranlar yapabiliyoruz. Ya, yapabildiklerimizin sınırı oldukça geniş burada. Şimdi hızlıca basit anlamda nasıl yaparız? Buna bakalım. Öncelikle Object Oriented nesne yönelimli kodlama mantığında include'larımızı oluşturacağız. Bunu nasıl yapacağız? ZMS. Burada P006 demiş. Programı ifade ediyor. Şu an include'u ifade etmesi için i dedim. Birinci include'umu oluşturayım. Şöyle bu include'un içerisinde data definitions'larımı yapacağım. Bunu çokluyorum. 2, 3 ve 4. İkincisinde class definition ve implementation'ları yapacağız. Eee, Üçüncü include'umuza pipe view. 4'te ise eventlerimizi tanımlayacağız. Şimdi bunları hızlıca oluşturuyorum. Evet, include'larımızı oluşturduk. Şimdi içlerini doldurmak kaldı. Class definitions, ana yapımızı burada yaratacağız. Buraya giriyorum. Class'ımızı tanımlayacağız. Class için lokal class yapıyoruz. Definition ve implementation'dan oluşuyor. Mimari açıdan şu şekilde oluyor. Class'ıma isim veriyorum. Local main definition'da. End class. Bir de bunun implementation'ını yapacağım. Şurada L'yi unutmuşuz. Yine end class. Public section'ımızı yazalım. Şöyle burada bir ALV objesi oluşturacağım. Go ALV. Bunun üzerinden yöneteceğiz. Type ref to cl GUI ALV grid sınıfında. Zaten aslında Object Oriented ALV dediğim şey aslında cl GUI ALV grid sınıfının kullanılarak raporlama yapılması anlamına geliyor. Şimdi metotlarımı yazacak olduğum metotları tanımlıyorum. Bir getData metodum olacak. Burada verimizi çekeceğiz. Şurada objelerimizi tanımlayacağımız bir create objects metodu tanımlayalım. Field kataloğu doldurmak için bir fill fket metodu tanımlayalım. Bir de ALV'yi basmak için display ALV metodu tanımlayalım. Bu implementation kısmında da aslında metot değil. Tek tek bunların implementasyonunu yapacağız. End metot. Böyle bunları kopyalıyorum. Create objects. Böyle. Evet, bunların iç kısımlarını yazacağız. Burada bir select atalım basit anlamda. Select yıldız from ZMS test 001 diye bir tablomuz vardı. Buradaki veriyi alalım. Data dedim. Create Objects kısmında tabii bu Object Oriented kodlamada, raporlamada aslında konteynerler büyük önem arz ediyor. Şu an konteyner kısmına giriş yapmayacağız. Full screen basmaya çalışacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Burada bu ALV objesi üzerinden şöyle parent'a GUI container screen 0 diye bir metodu var. Bunu çağırdığımız zaman aslında full screen basıyor. Bir left kısmında da fonksiyonumuzu çağıracağız. Aslında field catalog fonksiyonumuzu. O da lvc field merge diye. Aynen budur.
Buraya tanımlamalarımızı yapacağız. Tabii önce bir data definitions kısmını yaparız. Bu şekilde kalsın. Display ALV'de de yapacağımız şey CoALV objesi üzerinden set table for first display metodunu çağırmak. Şimdi temel anlamda aslında metotlarımızın içi bu şekilde olacak. Burayı bir kaydettim. Geri geliyorum. Data definitions kısmına. Burada da aslında data definition include'unu daha önce yazdığımız lokal main class'ımızı aslında burada göremiyor olacağız. Bunun için bunu burada hata verecek. Hatayı geçebilmek için local main definition deferred komutu var. Yani ben bunu tanımlayacağım. Hani hata verme onunla alakalı. Ben bunu tanımlayacağım gibi bir şey söylemiş olduk aslında. Go main objemizi oluşturacağız. Bu class tipin, yarattığımız lokal class tipinde bir go main objemiz olacak. ALV'mizi basacağımız bir tablomuz olacak. Bu da ben daha önce oluşturmuştum. Tablomuzun bir structure. Bu structure tipinde lokal, işte global GT tab tablosuna basacağız. Bir de field katalog özelliklerini yönetebilmek için GTFK tanımladım. Aslında data definitions kısmı bu kadar. Şimdi class kısmının içerisini yazalım. Aslında bunlar aynı tipte olduğu için burada hiç ekstra kod yazmadan corresponding fields of yapımız var. Bu nasıl çalışıyor? Bu direkt şu tablodan. Burada tabii kendimiz oluşturuyoruz. Bu kısmı GT itap olarak güncellersek GT itap GT itap ile bu tablo arasında kolon isimlerini eşleştirdiği zaman eşleştirdiği kolonları birbirine atamasını yapıyor. Uygun olanları at diyoruz aslında. Burada field catalog merge kısmında da geleceğiz. GTFCat oluşturduğumuz GTFCat vereceğiz. E-structure name'e ihtiyacımız olacak. Bir de bypass buffer'ı da açalım. Bakalım diğerlerini şimdilik kaldırabiliriz. Exceptions'ları da açalım. Buraya da structure'ımızın adını büyük harflerle yazacağız. Bu tipte bir field katalog oluşturacak bize ve GTFCat'in içerisinde tutacak bunu. Burayı da yazdık. Geldik display data, display ALV kısmına. Burada da aslında çok azını kullanacağız. Exporting'de şu an için kullanmamıza gerek olan bir şey yok. Buraya ALV tablomuzu vereceğiz. GT tab. Şu IT field katalog kısmına GTFCat field katalog tablomuzu vereceğiz. Diğerlerine yine gerek yok. Exceptions'ı açalım. Bu şekilde. Şunu da kaldıralım. Kalabalık yapmasın. Buraları da silebiliriz. Aynen. Aslında metotların içleri basit anlamda bunlar. Bu şekilde. Şöyle bir aktif edelim. Tabii bunun için öncelikle bir screen oluşturmamız gerekiyor. Şöyle bir 0-100 isminde bir screen oluşturuyorum. Buraya da 0-100 dedim. Burada PBO ve payı var. Bunları komentlerini kaldırıyorum ve oluşturuyoruz. Oluştur. Burada PBO payı için i03 include'unu belirlemiştik. Direkt bunun için de oluştur diyeceğim. Böyle kaydettim. Hemen tekrar geri geliyorum. Payı için user command modülünü de yine i03'ün içerisinde oluştur dedim. Butonlara tıklandığı zaman işte geri tıklandığı zaman hani programda takılmaması açısından
bir GUI statüs tanımlayacağız. Buna da yine 0-100 dedim. Burada geri tuşuna back diyelim. Bu tuşa cancel diyelim. Çarpıya da exit diyelim. Böyle kaydediyorum. Aktif ediyorum. Tamamdır. PyPBO kısmında burada oluşturduğumuz GUI statüsü yazıyorum. 0-100. Bir ALV'mizde bir title belirleyebiliriz. Burada GUI title oluşturmadım. Bunu kaldırıyorum. PBO kısmında aslında her harekette tetikleniyor. Burada ne yapacağız? GoMain üzerinden objemizi oluşturalım. Create objects metodunu neden getirmedim? Create objects diyelim. Böyle. Çağıralım. Sonrasında field kataloğumuzu doldurduğumuz metodumuzu çağıralım. En sonunda da display alv metodu çağıralım. Burada da user komandımızı tanımlayalım. Basılan butonlar SYU.com'da tutuluyor. Case SYU.com dedim. When şöyle back or cancel or exit. Bunlara tıklandığında leave the screen 0 diyeceğiz. Yani aslında geri gel. 0. ekrana gel demiş olduk. Bu kısmı da aslında yapmış olduk şu anda. Geri geliyorum. Events kısmını yapmak kaldı. Burada events kısmında aslında başlangıçta GoMain objemizi yaratalım. Start of Selection eventimizde de GoMain üzerinden getData metodumuzu çağıralım. End of Selection'da da screen'imizi çağıralım. Call screen 0-100. Evet, aslında şu anda temel anlamda bir ALV basmak için gerekli olan her şeyi yazdık. Ne yaptık? Data Definitions kısmında bir definition deferred diyerek local main klasımız var bizim. Aşağıda GoMain'i onun tipinde tanımlayacağım ama include sıralama açısından ilk sırada bu data definitions include'u geldiği için hata vermemesi için bu kodu yazdık. Daha sonra ALV ve field katalog objelerini tanımladık. Class kısmında ne yaptık? Bir CLGUI ALV grid sınıfı üzerinden bir GoALV objesi oluşturduk. GetData metodu yazdık. GetData metodunda ne yapıyoruz? Şurada tablomuz var. Tablodaki verileri alıp tanımladığımız GTI tabımıza alıyoruz. Uygun olanları getir dedik. Create Objects metodu yazdık. Burada da screen 0, full screen bir ALV bas dedik. Fill fget metodunda bir fonksiyon çağırdık. Field kataloğu bizim için düzenleyen. Buraya ALV'nin tipinde oluşturduğumuz structure'ımızı verdik. Burada getFget'i dolduruyor. Bir de display ALV'de ALV'mizi basacağımız metodumuzu çağırdık. PyPBO'da da yine create objects field fget ve display ALV'yi bu sırada çağır dedik. Burada da Py kısmında da back cancel exit'e tıklandığında geri gel dedik. Events kısmında da GoMain tipinde bir obje aktifliyoruz. GetData'yı çağırıyoruz. Sonrasında da 0-100 ekranımızı çağırıyoruz. Şöyle aktif edelim. Evet, F8 ile yürütüyorum ve aslında rapor ekrana geliyor. Bakalım, kontrol edelim. GetData metodumuza gidelim. Şöyle bir tablomuz var. S16n'e gidiyorum. Tabloyu çalıştırıyorum ve içerisinde bu veriler var. Aslında bütün verileri F8'e tekrar yürütüyorum.
aslında bütün verileri getirdiğini görüntüleyebiliyoruz. En basit anlamda bir Object Oriented ALV raporu yazdık. Bu şekilde yapabiliyoruz. İlerleyen videolarda burada neler yapabiliyoruz, ne tarz ihtiyaçlarda nasıl davranışlar sergiliyoruz, bunlara değinmeye çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videolara like atıp abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.